Çorum'da saatçilik yapıyoruz. Abim, dayım saatçilerdi. Bizi de yanlarına çırak olarak aldılar. 57 senesinde çırak olarak başladık. Abimin yanında. 66'ya kadar devam ettik. Çırak kalfa gibi. Ondan sonra askere gittik. 66'da 2 sene askerlikten sonra yeni bir dükkan açmaya icap etti. Biz de dükkan sahibi olalım diye. Eski Yalçın Sineması'nın kapısının karşısında bir dükkan kiraladık. Orada dükkanı açtık. Ondan sonra çeşitli dükkanlarda Ferhat Hamam filan var. Şimdi oralarda dükkancılık, oralarda dükkancılık yaptık. Sonradan 75-83 arası Simit Sarayı var yukarıda. Evet. Orada dükkan açtık. Yani. Eski doğumun olduğu yerde. Ondan sonra da buraya geldik. Halen 83'ten 37 senedir buradayız. Burada abim de yan taraftaydı zaten. Beraber çalıştık ama hiç birbirimize yani senin müşterin bana gitti, benim müşterim sana gitti diye bir kalp kırgınlığı olmadı. Kendimizi bilen bir aile olduğumuz için yani sanatımızın ilişkisi tutup da bazıları tutarlar hani yanındakini istemezler saatçilik yaptığını. Ama biz birbirimize karşı devamlı parça aldık, verdik hani. Devamlı saygı, sevgi üzerine bu şekilde çalışmalar yaptık. Halen çalışıyoruz. 3 tane de çocuğumuz var. 83 senesindeydi. Saat Kulesi'nin o saatin olduğu kısımlar var ya. Evet. Oralardan parça parça taşlar düşmeye başladı. Eskimeye başlamıştı. Tabii yani ufanıyordu. Yere aşağıya düşerken de ufak bir parça bile olsa o kilolarca ağırlık yapar. Evet. Hani düşüş anında bir tarafa bir zarar vermesin diye belediye orayı yapmak istedi. Biz de tuttuk, saat kısmını söktük. O taş duvarların hepsini yeniden söktüler. O kenar gezinti yeri var ya, Şerefe dediğimiz yer. Oradan yukarısını yeniden ördüler. Biz de saatin iç kısmını, makine kısmının da bakımını biz yaptık. Bu da beraber yaptığımız kişi de şeydi, dayımın oğlu. Saatçi Hüsnü'nün oğlu Mustafa abi vardı. Nereye koyduk? Şimdi kolaylıklar ülkesinde yaşandığı için belediyenin vinçleri geliyor, yukarıya kadar götürüyorlar, üzerinde çalışacak kişiyi yukarıya kaldırıyorlar. O zaman biz iskele kurduk da çıktıydık. 83'ten sonra ben 92-93'lere kadar saatin bakımını üstlendim yani. Saat Kulesi her 2 günde bir defa kurulması lazım. Yani saatin zemberek dediğimiz, tabir ettiğimiz ağırlıkları var içinde. Onların kurularak yukarıya kadar çekilmesi lazım. Her 2 günde bir. Bir ara elektronik bir şey yaparım dediler ama beceremediler. Düzen tutmadı. Çorum'da da en güzel sanat eseri nereye derlerse ben Saat Kulesi'ni gösteririm. Özelliği şu, minareye çıktınız mı siz? Ben çıkmadım. Nasip olursa çıkacağım. Minareye çıkanlar bilirler. Minarede merdivenlerin ortaya bağlandığı bir direk vardır. Evet. Ama burada o direk yok. Kuyu gibi. Dışta duvarlardaki taşlar içeriye de merdiven olarak uzamış. Yani gücünü dış duvarlardan alaraktan inşaatı öyle yapmışlar. Ortasında şöyle böyle neredeyse 1 metre çapı mı diyelim, yuvarlağın ortadaki uzantısı. O 1 metreye yakın bir boşluk var. Kenarında da parmaklıklar var demirden, o şeylerde, basamakların ucunda. Badalların ucundan o demirler yükseliyor. Onların kenarından da bir tane urgan. O urgan da yukarıya kadar götürüyor. Yani o bir korkuluk. Ona tutunup da çıkıyorduk biz. 82 merdiven mi? 83 merdiven mi? 2 günde bir devamlı çıkıyorduk. En güzeli eskiler kaliteliydi.
kurmalı saatler vardı. İçerisinde zemberek dediğimiz güç kaynağı vardı. Evet. O güç kaynağından etkilenerekten saatler kurunca çalışma yapardı. Şimdikiler pilli. Onların da ellerinden geldiği kadar en kötüsü neyse onu üretmeye başladılar. Bazı iyi saatler çıktı piyasaya. Onların da fiyatlarında çok büyük uçurumlar var. Evet. Millet de bunu güzelliğine aldanıp alıyor. Ama pişman oluyor sonunda. Yani ben bu parayı niye verdim şekline dönüyor. Ama yolların içerisinde satanlar var, yol kenarlarında. Hele bir zenci var. 10 liraya 20 liraya saat satıyor ama günlük hiç satmasa 50-60 tane, bazen oluyor ki 100 tane saat satıyor. Ama biz burada avcumuzu yalıyor. Bir saat satalım dediğimiz zaman gelip buradan almıyorlar. Oradakiler güzel, görüntü güzeli. Görüntüsü güzel. Onun için kendilerinde üç kalite gün sonra- yok. Evet, kalite yok. Yani sanat dünyasını öldürdüler. Kalite öldü. Mesela ben çırak olduğum devrelerdeyken saatler sağlıklıydı ya. Onu bir tamir ederdik. 20 sene, 30 sene çalışan saatler vardı. Durduraksız. Bu saat bak. Yukarıdaki mavi saat. O saat belki de 80 senelik var. Halen çalışıyor. Nacar. Halen çalışıyor ve saat kulesi gibi de böyle çın 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 diye ses yapıyor. Saat başında. Saat başına gelince aynı saat kulesi gibi vuruyor. Bak. Vakti geldi miydi böyle saat kulesi gibi vuruyor. Ya kalite. Şimdiki saatler 3-5 sene deyince öldü gitti, Allah rahmet etsin. Hem de çalıştığı zaman da bunda bir ahenk oluyor. Tık 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 yani. Benim dükkanımda devamlı olarak Türk sanat müziği dinlenir. Evet. Gelen müşterilerimin hepsi de o eskimiş bir dükkanın içerisinde o sözleri duyunca güzel Türk sanat müziğinin sesini, müziğini hayran kalıyorlar. Hatta geçen valimiz bile geldi. Mustafa Bey. Ya Allah razı olsun. Onun da hoşuna gitti. Zaten eski radyo var burada. Hı hı. Yani. Daha vardı eski radyomuz da, onlar sattım. Fotoğraflarda babanız sarıklı olan. Babam var. Babam 1895'te Saat Kulesi'nin ilk yapıldığı sene 1311'e geliyor. Evet. Doğum tarihi o zaman. Vefatı 66 yılı. 1960. 1966 8. ayın ikisinde vefat etti. O anda ben askerdim. Askerden cenaze namazına yetişemedim, gelemedim. Ama toprağı verirken yetiştik. O da öyle gitti. Biz 6 kardeşiz. 6 kardeşten ikisi saatçi, ikisi öğretim üyesi. Birisi çarık ve ayakkabı üzerine uğraştı. Birisi de ablamızdı. O da rahmetli oldu, gitti. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Burada gençlik fotoğraflarım var. Birisi 27 yaşında, birisi de 37 yaşında. Evet, 10 o sene dükkanı sonra. açtığım sene 27 yaş, o dükkanı açtığımız sene şeydi. 68'de açtım dükkanı ben. İlk dükkanı. İlk dükkanımızı 68'de Yalçın sinemasının kapısının karşısıydı. Orada Gülşehirler Pasta Salonu vardı. Şimdiki Ziraat Bankası var ya. Oradaki. Onun tam kapısının karşısıydı. Tesbih merakı da şöyle oldu. Merak- Burada bir iki arkadaş gelip gidiyordu. Alırdı, verirdi derken biz başladık tesbih alıp satmaya. Ama iyi kaliteli olanları alıp satıyorum Güzel ben de. tespitler var burada. Ben Bunların içerisinde oltu taşları var. Oltunun Ağırlığı falan. oltunun işlemeli olanları var. Ateş kehribar dediğimiz
kehribarlar var. Bu siyah bir renk var ama bunda bu kırmızı aslında. Evet, Bunu böyle ışığa tuttuğun tuttuğun zaman kırmızı rengi çıkıyor bunun. gayet güzel. Bunlardan da Biraz ilgimi çekti bu. onlar da sıkma kehribar Sıkma diye kehribar geçer. diye geçiyor. Işığa tutulduğu zaman o da güzel. Bunlar hep Renk- renkleri güzeldir, evet. farklı bir renk alıyor. Şu var, evet. Esas Bu böyle bu da kuka ağacına kalkma. gümüş kalkma yapılmış bir tesbih. Çok güzel ya. Şuna bak. Hepsi el emeği değil mi bunların? Zaten eleme olmazsa bu kadar Makineyle güzel olmaz. zaten Makine bunu tek olmaz. tek şekli zannetmiyorum yani. Makine olmaz. Yani Mehmet amcanın sadece saatçilikten Hariç atladı tesbihçiliğe. saatçilikten tespihçiliği ama ikisi birbirine uyumlu yani. Saat tespih bir insanda kalite aksesuar. kalite farkı oluyor tabii Kalite tabii. farkı oluyor. Bir de zaten böyle sokakta satılan 3-5 liralık yani parasal olarak Değil. anlamında diyorum. 3-5 O- liralık tespihler O değil. sıkma kehribar diye geçiyor. Yok, çubuk kehribar. Çubuk kehri var. Ama güzel bir şey. Elinden Evet. kayar. Şuna bak. Yağ gibi aynı. Yağ gibi kayıyor. Mehmet amca has Çorumlusun. Has Çorum bilmiyorum da şöyle böyle 350 seneye yakın Çorum'un içerisi geçiyor bizim. 350 seneye yakın Çorum'un içi geçiyor. Babam mesela sadece babamdan olan bir yaş şeyi şimdiye kadar 124 sene mi diyor? 1295 Yani yok 1895'ten 105 sene oradan 20 de buradan 125 sene. Yani babam yaşamış olaydı 125 senelik Çorumluyduk. Ama ondan evveli de Çorumluyuz. Hakiki çok. Dedelerimiz filan bizim hep Hacı Hoca öyle gitmiş. Hatta bir ara 10-15 tane birden hafız varmış bizim sülalemizde. Hatta şey demiştim, babam bu Tepecik Camii'nde 38 sene mi imamlık yapmıştı? Babam 28 sene camiden hiç para almadan, eskinin sözüne göre meccanen diye gider, bedava. Yani gönüllü. Gönüllü 28 sene imamlık yapıyor. 1956'da Adnan Menderes hükümeti görevdeyken babamgili kadroya aldı. Maaşlı imam olarak. Maaşlı imam olarak 10 sene de öyle bir kadrolu görevi oldu. Bu abim de şimdi Ahmet Lütfü Kazancı, o Çorum İmam Hatip Okulu 1953'te açıldı zaten. İlk talebesidir. Şu kitabı. Evet, Bu da biyografisi kendisinin. 50'ye yakında kendinin eseri var. Profesör kendisi. Halen Bursa İlahiyat Fakültesinden emekli oldu. Evde kitap yazıyor halen. Mehmet amca, sohbetin için teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Biz bir şey yapmadık ki, Allah sizleri gönderdi, konuşturmamıza da Bizimle vesile memnun oldunuz. arkadaşlar. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Mehmet amcacığım. Saatler üzerine bize bilgilendirmeler yaptın. Tesbihlerini anlattın. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Piyasa çok değişik bir hal aldı. Mesela bir saati getiriyorlar, biraz gösterişli bir saat ise onun üzerine olmadık derecede fiyat yazıyorlar. Müşteri de gelip de ben şunu hoşuma gitti derse bu indirime girdi diyor. 1250 lira istediği saati 800 liraya kadar iniyor. Ondan sonra da tekrar bir pazarlık sırasında aynı adamlar 600'e, 550 liraya, 500 liraya verdikleri oluyor aynı saati. Yani 1250 Bu kazanıyordu, 500'e kazanıyordu. esnafın ahlaksızlığına girdi iş. Evet. Ahlaksızlığa Hülekarlığa girdi. döndü iş yani. Hülekarlık başka bir şey değil ki. 1.250.000 lira, 550 lira. 1.250.000'ye vereydin. O adamın vebalini nasıl çekeceği? Yani. Sizi izleyenlere saatle ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir? Ya da kalite mi önemli, para mı önemli? Para da önemli. Parayı kazanmak kolay mı yani şimdi? Değil. Ama öbür tarafta da tutup da yüksek fiyatla, fahiş fiyatla saat almaya da gerek yok.
Ama normal kullanılacak saatler var. 100, 125, 150 lira gibi hani o fiyatları da olabiliyor. Yani uzun ömürlü saatler O da olabiliyor o da çalışır gider. Öteki de 1 milyona aldığı saatte vakti gösterecek. yani. 150'ye aldığı saatte vakti gösterecek. Aynen öyle. Peki tekrardan teşekkür ederiz Mehmet amcacığım. Allah Ağzına razı sağlık, olsun. Yüreğine sağlık. Sizlerden de Allah razı olsun. Çorum'u ziyaret etmek isteyenlere buradan selamlar olsun. Mehmet amcamıza saatiniz bozulduğu zaman ya da saatle ilgili bir şey sormak istediğiniz zaman Mehmet amcamızın yanına uğrayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Eyvallah. Memnun oldum. Abi borcumuz Tamam. bu yine alır mı? Olursa iyi olur. He. Bozulursa tamir yok. Kaldırı batacak. Hayırlısı olsun. Senelerin eski demediği Mehmet abimiz saatçi. Evet. Bizi bildik bileli, biz küçücük bebeğdik. Ha? Şu eski doğum derler. Hani Çorum tabiriyle konuşalım. Kültür sitesinin olduğu yerde eski doğum dedikleri sağlık ocağı vardı. Hemen onun karşısında Mehmet abinin bahçenin yanında bir dükkanı vardı bizim bildiğimizde. O zaman da maliyecilerden şaştıydık. Defter tutuyorduk. 80'li yıllarda. Vazifeye başlayan sabah 9'da dosyayı eline alıyordu. İlkini saatçi Mehmet'e selamünaleyküm. Köşenin Ben başıydı ne var böyle. sanki trilyonluk iş görüyor. Şimdi simit var mı var orada bir şey var. He, Simit Saray. Orada Saray. Tamam, simit burası var, iki saray. katlıydı. Ha, yapılmadan önce orada ahşap bir bina vardı. 2 katlıydı, 2. Burgaz'ın yeri de oraydı herhalde. Burgaz'ın yeri karşıda. Burada ara Karşıda taraf. mıydı? Ha, yanında. Büyük arka taraf. Yolun öbür tarafı değil mi? Bizim arka tarafımız, sol taraf. Öyle mi? O sonradan geldi, evvel öndeydi de. Orada bir Ha. yerdeydi ben bebeğim de. Ya, Orada ara yerleri vardı. tabii o zaman tarihten bir yaprağıydı.